Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tane dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde dinleme başlığı altındaki müzakeremizi tamamlayacağız. Şimdi burada Scott Peck psikiyatr olarak aslında dinlemenin kendisi açısından da çok zor olduğunu söylüyor. Yani hani demin demişti ya, eşler birbirlerini anlamak istiyorlarsa eğer kendileri randevu alacaklar birbirleriyle ve o özel zaman diliminde bu sorunları çözümlemeye çalışacaklar ya da birbirlerini anlamaya çalışacaklar diye söylemişti. Bu psikiyatr için de geçerli diyor. Çünkü 50 dakikalık bir seans içerisinde 3-4 defa koptuğum olur ve bu kopmalar aslında odaklanmaya çalıştığım için olan şeylerdir diyor. Şimdi şurada da bunu görüyoruz. Mesela bizler bir video izlerken karşımızdaki konuşana konsantre olma süremiz de aslında bunun bir göstergesi. Şöyle düşünün. Günümüzde en çok hangi videolar izleniyor? Yani 60 dakikalık videolar mı? 90 dakikalık videolar mı? Yoksa 60 saniyelik 90 saniyelik videolar mı? Neden biz 60 saniyelik ve 90 saniyelik videoları daha çok izliyoruz da 60 dakikalık ve 90 dakikalık videoları izlemediğimiz gibi 10 dakikalık 15 dakikalık videolara bile çok zor tahammül ediyoruz. Neden? Çünkü işte bizim algımızı hareketlendirecek, dikkatimizi ortaya koyacak bir o kadar uzun bir süremiz yok. İşte Scott Peck kendisi profesyonel olarak yaptığı işte dahi 50 dakikalık bir seansta bile arada birkaç defa koptuğum oluyor. Hastalarım bu kopuşları aslında anlamlı buluyorlar. Neden? Çünkü daldığımı fark etmem karşımdakine değer verdiğimi gösteren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor diyor. Ve bundan dolayı da biz dinlemeyi öyle basit, yüzeysel, şekilci bir şekilde yaptığımız zaman sorunlar çözülmüyor. Zaten toplumun yapısına bakarsanız arkadaşlar sorunlarımızın çözülememesinin sebebi birbirimizi dinlememek, dinlemediğimiz için birbirimizi anlamamak, anlamadığımız için de sorunlara analitik çözüm getirememek. Şimdi bu üçünü peş peşe yaptığımız zaman oradaki sorunun çözülmesini beklemek mümkün mü? Ve sonra bu sorunlar çözülmediği zaman biz ne yapıyoruz? Karşımızdakini suçluyoruz. Ya karşımızdaki ne kadar suçluysa aslında biz de o konuda o kadar suçlu olabiliriz. Niye? Çünkü biz o anlama imkanını sağlayacak ortamı oluşturacak bir bakış açısı geliştirdik mi? Çözüm önerisi sunduk mu? Ve analizi sağlıklı noktaya taşıyacak bir mantıksal kurgu gerçekleştirdiğim gibi bu çok önemli bir husus olarak karşımıza duruyor. Scott Peck aslında psikiyatrist olarak burada bir tecrübesinden bahsediyor. Diyor ki dinleme o kadar önemli bir şey ki diyor. Bana gelen hastaların birçoğu sorunların kökenine inmeden, olayları çözümlemeden dahi kendisini gerçekten dinleyen bir insanı gördüğü zaman diyor tedavi sürecini başlatmış oluyor diyor. Yani zihinsel olarak karşısında onu anlayan, anlamaya çalışan ve sorunlarını gerçekten benliğini bir tarafa bırakarak kendisini onun yerine koyarak dinleyen, demin dediğim o süreci, çabayı, gayreti, analitik çözümleri sağlamaya çalışan bir insanı gördüğü için doğrudan tedavi sürecinde başlatmış oluyoruz diyor. Ve bundan dolayı da dinleme tedavi süreçlerinin en önemli unsurlarından birisi olarak karşımızda duruyor ve bu nedenle de aslında hem toplumsal yapının hem ailevi yapının hem de bireysel kişilik ve kimliğin korunmasında dinleme ve anlama eyleminin çok önemli bir yeri var arkadaşlar. Ben de bununla ilgili anlaşılmak cennettir şeklinde bir ifade paylaşmıştım. Bu benim için neden önemli? Çünkü insan yeryüzünde bütün faaliyetlerini, bütün çabasını aslında anlaşılmak için yapar. Neden anlaşılmak için yapar? Şöyle düşünün. İnsanın işte psikolojik rahatsızlıkları olabilir, işte fiziksel rahatsızlıkları olabilir, eğitim konusunda eksiklikleri olabilir, maddiyat noktasındaki eksiklikleri olabilir ve bunların zihin dünyasındaki bıraktığı izler vardır. İşte anlaşılmak, yani bizim yaptığımız aşırılıklar, bizim yaptığımız mutluluk gösterileri, bizim yaptığımız üzüntüye dair paylaşımlar ya da mutluluğa dair paylaşımlar, bunların her birinin arkasında anlaşılma isteği yatar. Yani bir insan sosyal hayatın içerisinde farklı gruplarla, insanlarla ortaya koyduğu davranışlarındaki tepkilerinde aslında anlaşılmayı ve anlaşılma isteğini bizlere sunar. Ama biz bunu çözümleyemediğimiz için, kendisi bilinç altında yatan o davranışların kökenine inemediği için, anlaşılma isteğini belki de anlaşılmayacak şekilde sunduğu için çoğu zaman biz birbirimizi anlamaktan uzaklaşabiliriz. Bundan dolayı da anlamak ve anlaşılmak, dinlemek ve dinlenmek çok aktif bir eylemi gerektirir. Özellikle de çocuklarda Scott Peck burada ona değiniyor. Diyor ki çocuklarda dinleme dediğimiz şey sadece bir konuşma aslında değildir. Onlarla oyun oynamak, onlarla nitelikli zaman geçirmek, bir film izlemek ya da ev ödevlerine yardımcı olmak onu anlamanızı sağlayacaktır. Çünkü siz oyun oynarken onun ortaya koyduğu tavır, siz işte ev ödevlerine yardım ederken onun derslerine karşı gösterdiği yaklaşım
Ya da siz arkadaşlarla olan ilişkilerinde herhangi bir sorununuzu paylaşırken yaptığınız çözümlemeler aslında çocuğunuzu dinleme dediğimiz eylemi gerçekleştirdiğiniz yerdir. Bu nedenle de çocukları dinlemek dediğimiz zaman çocuklarla beraber vakit geçirmek ve beraber vakit geçirirken de konsantrasyonumuzun oranı kadardır. Yani nitelikli beraberlik ortaya koyabiliyorsak bu aslında çocuğumuzu dinlemektir. Yani sözden çok eylem çocuğun dinlenmesinde daha merkezi bir role sahiptir. Ve biz bu dinlemeyi yaparken aslında çocuğun psikolojik olarak gelişim sürecini, fiziksel olarak gelişim sürecini ya da mantalite olarak, zihinsel olarak gelişim sürecini de takip etmiş oluruz. Niye? Çünkü bir çocuk eğer kazanmasını bilmiyorsa ya da bir çocuk eğer kaybetmesini bilmiyorsa ikisi de sorun. Yani çocuk kendisindeki niteliği fark etmeyip kazanabileceği şeyleri kazanamıyorsa ya da kaybettiği zaman hırslar içerisinde harap ve bitap düşüyorsa o zaman o çocuğu aslında ne yapıyoruz? Biz dinlemediğimiz için yönlendirmesini yapamayacağız ve ileriki aşamada bu sorunlarla ilgili çok daha ciddi sorunlar bizi bekleyecek. Çünkü biz çocuklukta çocuğumuzu dinleyemiyorsak eğer bizden uzaklaşarak farklı çevrelerle iletişim kurması daha güçlü hale geldiği zaman o zaman bizimle iletişimi tümden kesme ihtimali de söz konusu olacaktır. O da ciddi anlamda çocuğun tehlike içerisine girmesine sebep olabilecektir. Onun için iletişimi sürekli korumak ve çocuğumuzun dış dünyada karşılaştığı sorunları kendi yöntemlerimizle yani analitik bir yetenekle çözümlemeye gitmek çocuğun karşılaşacağı riskleri de ciddi oranda azaltacaktır. Bundan dolayı da sevgi demek, dinlemek demek ve dinlemek de büyük bir emek ve çaba demek. Scott Peck şunu söylüyor. Diyor ki eğer siz seviyorsanız tembel olmayacaksınız. Tembel insan sevemez. Nasıl sevemez? Çünkü tembel insan çaba göstermez. Tembel insan anlamaya çalışmaz. Tembel insan hayatın içerisinde eşinin, çocuklarının, sorunlarının çözümlenmesiyle ilgili herhangi bir kaygı taşımaz. Çünkü bunlar gayret gerektirir. Gayret gerektiren bir şey de kendi benliğine düşkün bir insanın yapabileceği şeyler değildir. Onun için bizim dinleme eylemimizi bir anlama faaliyetine, anlama faaliyetimizi çözümlemeye ve çözümlemeden sonra da birbirimize gerçekten dikkat eden ve seven insanlar olmaya yönelmemiz, çocuğumuzu, ailemizi ve sosyal ortamlardaki diğer insanları sevgi ve saygıyla karşılayarak beraber bir ortak alan oluşturarak hem entelektüel hem ruhsal anlamda gelişmiş, yetkinleşmiş, nitelikli beraberlikler ortaya koyabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bizler etrafımızdaki insanları anlamak için, anlamlandırmak için gerçekten dinleme eylemini gerçekleştiriyor muyuz? Ve bu noktada kendi benliğimizi paranteze alabiliyor muyuz? Bu konudaki fikirlerinizi de paylaşırsanız sevinirim. Gelecek hafta kaybetme riski başlığını ele alacağız. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.